beni duyamıyorsunuz. Ama engelleri kaldırıp atmanın her zaman bir yolu vardır. Sizler videonun alt yazısını açarak beni duyabilirsiniz. Hep beraber engelsiz yarınlara. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle saçma bir açıyla video çekmek istedim. Çünkü ışık en güzel böyle böyle olduğu için yani elimizdeki imkanlar var abicim, ne yapalım yani. Para vardı da kamera vardı biz de çekmedik. Elimizdeki imkanlar bu, ne yapalım. Herkese tekrar merhabalar. Ortalarda yokken dinlediklerim videosunu çekeceğimi de söylemiştim sizlere. Ve bugün o videoyla karşınızdayım. Yine karanlıkta çekiyorum. İnşallah oradan bakınca anlaşılıyordur bir şeyler yani. Elimden gelen imkanlarla bütün sınırları zorladım. Şimdi okuduğum kitapları Storytel'den okuduğumu biliyorsunuz. Bilmeyenler için, videoyu ilk defa izleyenler için Storytel uygulamasını kullandığımı söyleyeyim. Reklam almadım. Storytel uygulamasını faydalı ve yararlı bulduğum için sizlere öneriyorum. Okuduğum kitaplara geçecek olursak ilk olarak Günlük Ritüeller. Günlük Ritüeller kitabında Einstein, Mozart, ne bileyim Agatha Christie, işte pek çok müzisyen, pek çok yazar, tanınmış, bilinmiş bilim insanlarının günlük ritüellerini anlatan bir kitap. Aslında özetle kitap şunu söylüyor, insanların günlük alışkanlıklarının yani rutine binmiş günlük ritüellerinin onların başarılarında çok büyük katkısı olduğunu anlatan bir kitap. Bu tarz kitapları dinlemeyi daha fazla tercih ediyorum okumaktansa. Çünkü hani tamam belki böyle Mozart'ın yaşam tarzını tamamen ele alıp anlatan, böyle sizi alıp götürecek, vay be Mozart neymiş diyecek bir kitap değil. Kısa kısa onların sadece ritüellerini anlatan bir kitap olduğu için okuduğum zaman bu tarz kitaplardan sıkılabiliyorum. Dinlemek daha keyifli oluyor. Sabah yürüyüşlerimde dinlemiştim. Keyifliydi dinlemek. Ve şunu fark ediyorsunuz, gerçekten başarıya ulaşmak için bazen o başarıya giden yolda ritüellerinizden ve alışkanlıklarınızdan vazgeçmemeniz gerektiğini anlatıyor size. Ve yani özetle bütün bir çıkarım bu. Ve aslında baktığınızda büyük bir araştırmanın ürünü olarak ortaya çıkmış bir kitap. Ben burada hani okusam sıkılırdım falan diyorum ama pek çok düşünürün, müzisyenin, yazarın hayatını ele alıp tek tek onların ritüelleri olduğunu ortaya koymuş ve hani başarıya giden yolda ne kadar kendi ritüellerine sadık kaldıklarını anlatan bir kitaptı aslında. Keyifliydi. Kendime bazı çıkarımlarda bulundum. Tavsiye ederim. Hayatınızda düzen arayanlardan biriyseniz severek dinleyeceğinizi düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. İkinci kitabımız Üzgün İnsandan Özgür İnsana kitabı. Kitabı şuraya bırakayım. Kitap aynı zamanda hem sosyoloji, hem felsefe, hem biraz tarih, hem kültür, bunların böyle harmanlanmış bir kişisel gelişim kitabıydı aslında. Adından da anlaşılabileceği gibi hani insanın ruh halindeki üzüntüye dair şeylerin hani ne olduğunu genel ifadelerle tanımlayarak hani ne yaparsak özgürleşebiliriz hikayelerle araya böyle hikayeler katarak, örnekler katarak anlatan bir kitaptı. Dinlediğim için tabii çok akılda kalıcı olmuyor bazen kitabı dinlemek. Hani o hikayeleri burada belki bir tanesini anlatmak isterdim ama kitabın dili tabii bir Türk yazar olduğu için, Türk yazarları olduğu için size çok tanıdık gelen bir şey. Genelde kişisel gelişim kitapları okuduğum zaman böyle sanıyorum son zamanlarda yabancı yazarları okuduğum için böyle kendi kültürünle örtüşmeyen taraflarını bulabiliyorsun ama bu kitapta öyle değildi. Adam hakikaten haklı ya bu konuda dediğim çok tarafları oldu.
O yüzden aslında hani kitabı okusam sever miydim bilemiyorum ama dinlerken çok keyif aldım. Biraz daha böyle bildiğimiz şeyleri çok böyle derinleştirmeden ama kendine hak verdirterek hani size hatırlatan bir kitaptı diyebilirim. Dinlediğim diğer kitap Zülfü Livaneli'den Huzursuzluk. Bir kitabını daha dinledim. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Huzursuzluk kitabını anlatmaya başlamadan önce, yorumlamadan önce Zülfü Livaneli'nin pek çok yorumcu tarafından hani Türkiye'nin güncel konularını ele alan, ilgi çekici konularını ele alan, gündemdeki konularını ele alan bir yazar olması sebebiyle popülist yazarlar arasında değerlendirildiğini ve bazı yorumcular tarafından da bu sebeple itici bulunduğunu ya da işte hani popülist bir yazar olduğunu, dolayısıyla çok da okumanın keyif verdiğini söyleyen yorumcular, keyif vermediğini söyleyen yorumcular var. Ben açıkçası Zülfü Livaneli'yi böyle bulmuyorum. Hem çok yönlü bulduğumdan olabilir, hem hani bir ses sanatçısı, hem de bir yazar. Şimdi iki işi aynı anda yürütmek tabii farklı bir durum. Hani biraz başarı gerektirir ama ben kurgusu sebebiyle, yani kurguyu çok sığ bulmadığım için Zülfü Livaneli'nin kitaplarında biraz tarih, bir parça tarih buluyoruz, bir parça araştırma buluyoruz onun romanlarında. Ve tabii ki güzel bir hikaye anlatıyor. Bize bir mesaj veriyor, doğru. Evet, bir anlamda hiç popülist olmadığını söyleyemem. Popüler kitapları, özür dilerim, popüler konuları yazıyor. Ama tabii günümüz Türkiye'sinde ya da Nobel Edebiyat Ödülü almak için örneğin evet, popülist konulara vurgu yapmanız gerekiyor. Ben 2017 Nobel Edebiyat Ödülü Ishiguro'yu okumuştum kendisiyle tanışmak için mesela. Hani çok böyle bir popülist konu falan görmemiştim romanlarında. Ama evet, hani bir parça vardı. Onu da yorumladığım bir linki şuraya bırakayım. Yani şunu demek istiyorum. Bazen yazarların bu noktaya itilmesinin de gerekçeleri var. Ama ben o popülist konuları, o popüler konuları Livaneli'nin belli bir emekle, belli bir araştırmaya dayanarak ve güzel bir kurguyla anlattığını ve romanlarında emek olduğunu düşündüğüm için diğer popülist yazarlardan ayrı tutuyorum Livaneli'yi. Huzursuzluk kitabına gelecek olursak, Huzursuzluk'ta Yezidi bir kadına ilişkin, işte IŞİD'den kaçan ve onun eziyetine uğrayan Yezidi bir kadının hikayesini anlatıyor. Bir gazetecinin ağzıyla anlatıyor Livaneli bize. Hikaye Mardin'de geçiyor. Ben bu romanla birlikte Yezidilik neymiş onu bir parça öğrenmiş oldum ve bende merak duygusu uyandırdı. Başka okumalarda yapmak istiyorum açıkçası Yezidilerin üzerine. Hiç bilgi sahibi değildim. Bir parça bilgi sahibi olmuş oldum. Roman bize aslında Orta Doğu'da bitmek bilmeyen, aslında bir parça da bu kan dökülmesinden zevk alan, kendi kanıyla boğulmanın tanımını yapan bir romanı olmuş bu Huzursuzluk. Beni dolayısıyla evet biraz etkilediğini söyleyebilirim. Harase'ye benzetiyor. Böyle bir vurgu yapmış bunu tanımlamak için. Livaneli diyor ki çölde harese diye bir ot varmış ve deve bu otun lezzetini çok sevdiği için bunu yermiş. Fakat yerken devenin kanını, yani ağzında çiğnerken ağzını kanattığı için deve hem o tattan vazgeçemezmiş hem de kendi kanıyla en son artık boğularak ölürmüş. Orta Doğu'nun bu kanayan yarasını harese yemeğe benzetiyor Livaneli. Güzel bir benzetme, çarpıcı bir benzetme olarak buldum. Bu sebeple romanı da çok beğendim. Dediğim gibi Yezidilikle hiç tanışmamıştım. Ben de merak uyandırdım. Güzel bir romandı. Benim Livaneli ile ilgili düşüncelerimi de böylece öğrenmiş oldunuz. Belki zaman içerisinde diğer romanlarını okudukça fikrim değişir ama şu an için fikrim böyle.
Evet, kitabı tavsiye ederim. Livaneli'nin diğer dinlediğim kitabı Serenat. Maximilian Wagner isimli Alman asıllı bir profesörün 1930'lu yıllarda Yahudi soykırımının gündemde olduğu yıllarda Türkiye'de Yahudi bir kadına aşık, yani gençliğinde aşık olmasıyla birlikte bir aşk hikayesini dinliyoruz. Bu aşk hikayesinin içerisinde de Yahudi soykırımına değinen şeyler var. Fakat soykırım daha yüzeysel kalmış durumda. Çok detaylandırılmamış durumda. Daha çok soykırımın nasıl denir? Yani Alman ve Yahudiler arasındaki Türkiye gündeminde yaşanan çelişkilerinden biraz daha söz edilmiş durumda. Tabii biliyoruz bu dönemde bu Alman profesörlerin Türkiye'de Türkiye üniversitelerindeki okumalarını belki yapmışsınızdır. Yapmadıysanız da İlber Ortaylı'nın kitaplarına falan sıkça bahseder. Daha detaylı okumalarını başka kitaplarda bulmak mümkün. 1930 Türkiye'si için. Biraz o konuya değinerek Yahudi soykırımından bahsetmiş durumda. Şimdi tabii soykırımı çok içine girmiyor. Belki hassas bir konu olduğu için içine girmek istemedim, bilmiyorum. Ben biraz daha yüzeysel buldum. Dolayısıyla aslında Livaneli'nin bu Wagner'in başrolde oynadığı kitapta hani bir önceki Huzursuzluk romanında vermek istediği mesajdan daha sığ bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Ama kitaptan yine de keyif aldım. Yani bilmiyorum, ben Livaneli'nin kitaplarını ve anlatım tarzını seviyorum. Bu arada Livaneli'nin kitaplarını hiç elime alarak okumadım, dinledim. Dolayısıyla hani okumak belki aynı keyfi verir mi bilemiyorum. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Livaneli'nin bu kitabı da benim aslında gayet önerebileceğim romanlarından bir tanesiydi. Sadece Huzursuzluk romanının beni biraz daha etkilediğini, biraz daha çarpıcı bulduğumu söyleyebilirim. Dinlediğim Azla Mutlu Olmak kitabını bir sonraki videomda ayrıca konuşuyor olalım istiyorum. Çünkü minimalizme dair aslında biraz anlatacaklarım var. Biliyorum herkes çok fazla anlattı. Ama bazı şeyleri yani fazlaca konuşulduğunu ama bazı şeylerin atlandığını düşünüyorum biraz. Hani belki ben böyle bir yorum yaparım. Sizin bana katkılarınız olur. Hani ben biraz daha geliştiririm bu konuda kendimi. Minimalizmi biraz daha benimsemiş bir insan ve benimsemeye çalışıyor, hala benimsemeye çalışıyor olan bir insan olarak birbirimize katkı sunalım isterim bu konuda. Emin olun hani minimalizm nedir konuşurken minimalizm ne değildir de konuşacağım videolar olacaktır. Şimdilik bu kadar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ortalarda yokken dinlediklerim de bunlardı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.